Evet arkadaşlar, merhaba. Arkadaşlar bugün tekrar yeni bir medya hazırlığı yapacağız. Ama bugün hazırlayacağımız medya arkadaşlar terrestriyel orkideler için kullanılan BM1 medyası veya diğer ismiyle BM1. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz orkideler iki ana gruba ayrılıyor. Epiptik orkideler ki onlar biliyorsunuz ağaçların üstünde asılak olarak yaşıyorlar. Yani ağaçlara sarılıyorlar. Toprakla pek işleri yok. Bir de terrestriyel orkideler var. Onlar da toprakta yetişiyorlar arkadaşlar. İşte o salep orkideleri gibi orkideler. İşte terrestriyel orkidelere örnek verilebilir. Şimdi bizde elimizde yeni salep tohumları var. Bu sene tekrar bu yeni tohumları çimlendirilmesini yapacağız. Geçen sene efendim Knudson C medyasına, MS medyasına ve Yamada medyasına salep tohumlarının ekimini yapmıştık. Bazılarından sonuç almıştık. Bazı medyalardan ise sonuç alamamıştık. Bu sene tekrar bu medya çeşitliliğini biraz daha arttırmak istiyoruz. Ve yeni bazı medyaları da bu sene kullanacağım. O yüzden bu medya hazırlığını yapıyorum. Ama hazırlarken de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Paylaşalım, kanalımızda bulunsun ki belki faydalananlar olur. Evet, şimdi başlayacağız. Ama bu medyayı hazırlarken arkadaşlar, bunun için ayrı stok solüsyonları kullanmayacağım. Çünkü çok sık kullanacağım bir medya değil bu. Bunun için stok solüsyonu hazırlamaya gerek yok. Zaten içindeki aktif maddeler, yani kimyasallar, MS medyasında kullanılan kimyasallar. Ama farklı oranlarda kullanılıyor. O yüzden ben arkadaşlar, bakın buradaki formüldeki ağırlıklarını MS'e göre oranladım ve şuralara yazdım. Şimdi bunlara göre kullanırsam bu istenilen ağırlıkları MS stok solüsyonundan almış olacağım. Dolayısıyla yeni bir stok solüsyonu hazırlamadım. Şimdi başlayacağız başlamasına ama önce arkadaşlar bir sistemimi iletmek istiyorum size. Şimdi arkadaşlar kanalımız maalesef yeteri kadar beğeni almıyor. Beğeni almadığı için de bizim kanalımız YouTube'un çukurunda, diplerde sürünüyor. Yani hala ıslak peçete üstünde orkide tohumu ekenler 300 bin, 500 bin izlenme alıyor. Bizim videolarımız çok fazla ziyaretçi almıyor arkadaşlar. Biraz tabii zor olduğu için belki seyredenler ürküyordur ama en azından bu konulara merak saran, bizim çalışmalarımızı beğenen, izleyen, takip eden insanların videolarımıza ilgi duymasını ve en azından beğenmesini bekleriz ki bizim de çalışmalarımız YouTube'da biraz daha üst seviyelere gelsin. Kaldı ki bu çalışmalar için arkadaşlar bunları kendim yapıp uygulamak yerine bakın işte bunları videoya çekmek için ekstradan epey bir zaman harcıyorum. Yani normalde 1 saatte yapacağım işi 3 saatte 4 saatte yapıyorum. Ama maalesef yaptığımız anketlerle 36 kişi katıldı sadece. Ama 36 kişinin %86'sı bu kanaldaki bilgiler benim için çok önemli diyor. Yani bunu oranlayacak olursak, eğer diğerleri de bu şekilde bu oranlarda düşünüyorsa, bu kanaldaki bilgiler benim için çok önemli diyen insanlar videolarımızı beğenmiyor arkadaşlar. Evet, bunu da maalesef size sistem olarak aktarmış oldum. Tabii yani ben bu işlerimi yine yapacağım ama yapmaya devam edeceğim ama en azından bu kanaldaki çalışmalarım gerekli yeterli ilgiyi görmeyecekse bunları videoya çekmek için burada uğraşmaya gerek yok. Yani açıkçası biraz demotive oluyorum bu izlenme sayılarının ötürü. Evet, bu sistemimizde ilettikten sonra bir kez daha videolarımızın beğenileceği ümidiyle çalışmamıza başlayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bu BM1 diyelim. Bu biraz daha kolay BM1 demek. BM1 biraz zor oluyor. Tekerleme gibi bir şey oldu. Şimdi bu BM1 medyasında arkadaşlar 10 mg litrede borik asit kullanılıyormuş. Şimdi bizim stok solüsyonlarımızda borik asitimiz var. Borik asit MS medyasında 6,2 mg kullanılıyor. Demek ki bundan 1,6 ml alırsak eğer 10 mg borik asit almış oluruz. Alalım bakalım 1,6 ml.
Evet, 10 miligram borik asit aldık. Şimdi ne varmış arkadaşlar? Kobalt klorür hegzahidrat. Bu MS'le aynı arkadaşlar. 1 mililitre kullanacağım ondan. Yani 0.025 miligram bir litrede. Bizim bu stok solüsyonumuzda aynı konsantrasyonda. Evet, 1 mililitre kobalt klorür hegzahidratı da almış olduk. Ondan sonra bakır sülfat pentahidrat var arkadaşlar. O da MS'de aynı. Yani 0,025 miligram bakır sülfat. Bundan da 1 mililitre kullanacağız. Bunda da bir değişiklik yok. Efendim neymiş? Demir sülfat ve disodyum etti arkadaşlar. O da MS'de yine aynı. Demir sülfatımız nerede? O da burada. Ondan da yine 1 mililitre kullanacağım. Bu ağırlıklarını videonun altına yazacağım arkadaşlar. Çünkü çekim esnasında rakamları telaffuz etmek biraz zor olabiliyor. Evet, demir sülfatımızı da koyduk. Şelatlı demir. Magnezyum sülfat arkadaşlar anhidrit olarak vermiş formülü 100 mg demiş anhidrit olarak. MS'de arkadaşlar biliyorsunuz 180 mg kullanılıyor anhidrit olarak veya 370 mg işte efendim heptahidrat olarak kullanılıyor. Şimdi 100 mg olduğuna göre efendim 5.5 mg bizim MS solüsyonumuza göre. Nerede? Magnezyum sülfat. Burada. 5.5 mililitre kullanacağız. Çünkü bu 10 mililitre olsa 180 miligram olacak bunun içerisinde. 100 olduğu için tam 200 de değil. 5.5 oluyor. 5.5'e denk geliyor. Şimdi buradan bir 2,5 alalım. Bir 2,5 daha alalım. 5 etti. Bir de yarım alırsak 5.5. Evet. Magnezyum sülfatı da aldık. Şimdi mangan sülfat arkadaşlar monohidrat. Bu MS'den biraz farklı. Efendim MS'de bir yanlış hatırlamıyorsam bir bakayım şuradan unutmayayım sizi. 16.9 mg kullanılıyor. Bunda ise 25 mg kullanmış. O yüzden 14 bizim ölçeğimize göre mangan sülfatı biz MS'de 10 mililitre kullanıyoruz. Buna göre 14.7 mililitre almam lazım. Şimdi 14'ünü alayım. 7'sini de pipetle alacağım. 14. Evet 14.5'u biraz geçtik. 15'in altındayız. Demek ki 14.7 diyebiliriz buna. Gerek kalmadı pipet almaya. Evet. Molibdik asit arkadaşlar. Dihidrat. Nerede? Burada. Aynı. 0.25 mg. Bundan da yine 1 mililitre kullanıyoruz biz. Bu çünkü 1 mililitre alıyoruz MS'de. Bunların MS'de stok solüsyonun hazırlanması ile ilgili video kanalımızda var arkadaşlar. Bakın linkini. Bakın şu yukarıya koydum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Evet, molibdik asiti de aldık. Potasyum fosfat monobezik yani monopotasyum fosfat. Bu MS'e göre biraz daha fazla kullanılıyor. MS'de 170 mg kullanılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Monopotasyum fosfat öyleydi ben yanlış hatırlamıyorsam. Bu 300'müş. Demek ki hesaplamışım 17.6 mililitre olacak. 17.6 mililitre. Bunu da demek ki gibi 18'in biraz altına
hedeflersek olacaktır. 18. Şundan biraz alayım. Evet. 18.6 diyebiliriz aldığımızı. 17.6 pardon. Çinko sülfat 10 mg'mış arkadaşlar. Çinko sülfat, bu da biraz daha fazla kullanılıyor. Bunu da hesaplamışım. 1.16 mililitre yapıyor. Evet, 1.16 mililitre nasıl alacaksak bakalım. Evet, birin az bir şey üstünden aldım. Böylece 1.16 aldığımızı umabiliriz. Evet, bunlar bitti. Kimyasallarımız bitti. Şimdi gelelim neymiş? Biyotin varmış arkadaşlar. 0,05 mg. Şimdi bizim biyotin var ama bizdeki biyotin 1 mg. Bu oldukça yüksek. Bunu şöyle yapalım. Neyse bunu kenara koyalım. Bunu biraz şey yapmamız lazım, sulandırmamız lazım. Efendim 500 mg kazein hidrolizat demiş. Oraya geldik. Evet arkadaşlar, bu bizim daha önce hazırladığımız, işte biliyorsunuz, pepton, kazeinden elde ettiğimiz pepton. Bundan 500 mg dediğine göre, tabii biz bunun miligram olarak bilmemiz maalesef mümkün değil. Ama fazla pepton göz çıkartmaz diyerekten şöyle bir, ne oldu? 12 mililitre denk geldi. 12 mililitre ekleyeyim bakayım. Evet. Şimdi folik asit varmış 0.5 ve inositol varmış 100 mg. Şimdi bakın şurada benim inositolüm var. Bu 100 mg bölü mililitre hazırlanmış durumda ama folik asit lazım. Bakın bu da arkadaşlar inofolik kombi. Şase bu. Bunu işte hamile bayanlar falan kullanıyor. Bunda arkadaşlar hem inositol var hem folik asit var. Tam bizim için yapılmış sanki. Şimdi o yüzden bunu kullanacağım. Normal inositol değil. Bakın benim normal kullandığım inositol bu. Ama bu sadece inositol. Şimdi folik asit lazım olduğu için bu inofoliyi kullanacağım. Şimdi bunu 100 mililitre suda çözelim. Şimdi bu inositol o şeyin içerisinde, şasenin içerisinde 2 gram inositol var arkadaşlar. 2 miligram da folik asit var. Dolayısıyla şu anda biz ne yapmış olduk? 100 mililitre suda çözerek her mililitre bize 20 miligram inositol ve 0,02 miligram folik asit vermiş olacak. Şimdi bundan 5 mililitre alırsak işimiz tamam olur. Buçuk. Hatta 5,5 kalıyor ki folik asit çünkü biraz eksik kalıyor. Yine fazla inositol göz çıkartmaz diyeceğiz. Onun da şunu dolduralım.
Kırılmadı ha. Evet, inositol ve folik asitimiz de tamam. Şimdi ne var? Nikotinik asit. Niasin 5'miş arkadaşlar. Bu 1 mg bölü mililitre damla konsantrasyonda, yani 1, 2, 3, 4, 5 damla 5 mg oluyor. Piridoksin, tiamin 0.5'miş. Tiamin, bundan da bir damla 1 mg oldu ama olsun, fazla tiamin göz çıkartmaz diyeceğiz mecburen. Şimdi ne kaldı? Glutamin kaldı. Glutamin yok elimizde. Onu yine L-arginin kullanalım. Ve glisin. Evet, onları da hazırlayalım. 5 şeker. Evet, 3 tane eksik bir şey kaldı. Ondan sonra agarımızı koyup devam edeceğiz. Evet, glisinini de hazırladık. 1 mililitre de gliserin demişim. Glisin koyarsak 2 mg almış olacağız. Evet, 2 mg glisin koymuş olduk. Şimdi glutamin 100 demiş arkadaşlar. L-glutamin yok bizde. Elimizde. L tutuyor elimizde. L-arginin koyalım. Bakalım ne olacak. Evet. L-arginin. L-glutamin yerine. Evet, 100 mg L-arginin koyduk. L-glutamin yerine artık oldu olmadı, yapacak bir şey yok. Evet, ne kaldı geriye? Şeker kaldı arkadaşlar. Bir de piridoksin kaldı. Piridoksin de hazır yok elimde şu anda. Piridoksin 0.5 mg. Aslında piridoksin var elimde. Pardon, bir saniye. Bir dakika. Evet, işte piridoksin. Bu arkadaşlar işte enjeksiyonluk bir vitamin. Kasa yapılan cinsten. Bakın şu beyaz, daha doğrusu sarı şeyler tüplerde arkadaşlar. 100 mg tiamin, 100 mg piridoksin var. Ama bunu keşke tiamini koymadan önce akıl etseydik. Neyse, tiamin biraz fazla olacak ama yapacak bir şey yok. Fazla tiamin göz çıkartmaz diyelim. Aslında çıkartabilir de çıkartmayacağını umuyoruz. Evet, ikinci bir vitamin solüsyonumuz daha oldu. Bu da piridoksin içeriyor. Aynı zamanda tiamin de içeriyor. Şimdi ne demiş? Nikotinik asit 5. Şimdi toplamda 100 mg vardı tüpün içinde. 10 mililitre alsam 5 mililitre alacağım. Ama tiamini de arttırmış olacağız. Keşke tiamini koymadan önce akıl etseydik. Evet. Neyse.
İşte maalesef ilaç kullanınca böyle oluyor arkadaşlar. Tamamen birebir hassas bir şekilde yapamıyorsunuz. Şimdi bunun içinden piridoksin alacağız. Tiamini ne yapacağız? Tiamini ayırma şansımız yok. O da gidiyor mecburen. Evet. Sonra demiş ki arkadaşlar 50 mililitre Hindistan cevizi suyu kullanırsanız çimlenmeyi geliştirirsiniz demiş. Ki her zaman kullanıyoruz zaten. O yüzden 50 mililitre de Hindistan cevizi suyu kullanalım. ...50 mililitre Hindistan cevizi suyu. Sıra geldi şekere. 20 gram da şeker kullanacağız. Evet, 20 gram şeker. Böylece medyamız hazır arkadaşlar. Tabi aktif karbon kullanabiliriz. Kullanalım hatta. Aktif karbon iyidir çünkü arkadaşlar. Evet. Evet, 2 gram 1991 oldu. Fark etmez. 9 miligram eksik olsun. Aktif karbonumuzu da koyduk. Şimdi burada yazmayan ne var arkadaşlar? Burada yazmayan benzilaminopurin var arkadaşlar. Benzilaminopurin orkide tohumlarında çimlenmeyi hızlandırıyor. O yüzden burada yazmıyor olmasına rağmen ben benzilaminopurin de koyacağım. 2 miligram. Evet, benzilaminopurin de koyduk. Evet. Şimdi son bir şey olarak arkadaşlar bunun içerisine gümüş nitrat koyabiliriz. Böylece kültür, çünkü çok uzun sürede biliyorsunuz çimleniyor şeyler, efendim sade orkideleri. Bu kadar süre içerisinde, kültür içerisinde küf gelişme ihtimali yüksek. O yüzden onu da engellemek için efendim gümüş nitrat koyabiliriz. Koyalım. Evet arkadaşlar, bu %1'lik gümüş nitrat çözeltisi solüsyonu. Şimdi bundan 20 miligram 20 mililitre alırsan eğer ne yapmış oluruz? %0,02 konsantrasyonda gümüş nitrat eklemiş oluruz medyaya. O yüzden 20 mililitre alacağım. Evet, medyamız hazır oldu. Şimdi bunu 1 litreye tamamlayalım. pH'ını ölçelim. Pişirelim gitsin.
Evet arkadaşlar, en son olarak da agarımızı ekleyelim. Az kalsın unutuyorduk agar eklemeyi. Bazen böyle çılgınlıklar yapıyorum. Az kalsın unutuyorduk pH ayarlamayı. ...6.9 seviyelerinde ki yüksek oldukça. Bunu şimdi düşürelim. Ne damlatıyoruz? Sodyum, hidroklorik asit çözeltisi damlatıyoruz arkadaşlar. O biliyorsunuz asit olduğu için pH'i aşağı çekiyor. Evet, 5.75, 5.76 gidiyor. Bu 5.8'de durur. Evet, 5.80. İdeal. Evet arkadaşlar, BM1 medyamız hazır. BM1 veya diğer şeyle, okunuşuyla, Türkçe okunuşuyla. Şimdi bunu kültür medyalarına dağıtacağım. Doğrudan otoklavlayacağım. Otoklavladığım zaman bunlar pişmiş olacak ama belki de öyle yapmam. Evet, öyle yapmayacağım. Bunu şimdi arkadaşlar başka bir kavanozun içerisinde veya bunun içerisinden bu taşak başka kavanoza dökmem lazım. Başka kavanozların içerisine dökeyim. Kavanozlarla otoklavlayayım. Sonra steril alan içerisinde steril kaplara dökümünü sağlarım. Böylece kaplarım matlaşmaz. Çünkü bunları otoklavladığınız zaman arkadaşlar birkaç kullanım sonra bunların artık matlaşıyor. İçi gözükmüyor. O yüzden bunları çok otoklavlamak istemiyorum. Şimdi bundan sonraki otoklav faslını falan videoya koymuyorum arkadaşlar. Onlar zaten diğer videolarda da var. Orası hep aynı o kısım. En son donmuş halini gösteririm size inşallah. Sonra bir sonraki videoda da buna salep orkidelerinizi ekerken belki çekeriz. Ondan sonra bir de inşallah çimlenip boyattığı zaman çekeriz. İnşallah. Evet, bunların içerisinde steril edeceğim. Sonra steril alanda laminar airflow içerisinde steril kaplara döküm yapacağım arkadaşlar. Evet.
Evet, sterilizasyona hazır. Evet arkadaşlar, medyalarımız hazır şu anda. Katılaştılar. Bakın gördüğünüz gibi kullanmaya da hazırlar ama tabii hemen kullanmayacağız. Ne zaman kullanacağız? Birkaç gün bekleyeceğiz ki içlerinde bir herhangi bir kontaminasyon gelişmediğinden emin olalım. Yani sterilizasyonu doğrulayalım ki tohumlarımız ve emeklerimiz boşa gitmesin. Daha sonrasında arkadaşlar işte salep tohumlarını bu kültürlere birkaç gün sonra tabii aşılamasını yapacağız. Ve inşallah bu sefer güzel sonuçlar alacağız. Ama sadece bu medyayla yetinmeyeceğim arkadaşlar. Daha başka medyalar da hazırlayacağım. Yani farklı terrestriyel orkideler için farklı medyalar var. Onları da hazırlayacağım. Yine onları da kanalımızda paylaşacağız inşallah. Ama şimdilik BM1 medyası tamamdır. Evet arkadaşlar, bu çalışmamız şimdilik bu kadar. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bu videoyu buraya kadar izlediyseniz o halde kanalımıza abone olmanız gerekiyor demektir. Bence abone olun. Kanalımıza, yani bu sizin ilginizi çekecek çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.